Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Kartopunun Baby One. Şöyle bir ip kullanacağım. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsanız. Şişe olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. Modelimizi kurmaya başlayacağız. Ben lastik kullanmayacağım, yapmayacağım yani lastik. Lastiksiz olarak başlayacağım. Siz isterseniz lastiğin üzerine de kurabilirsiniz bu modeli. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek yeterli. Evet, modelimizi kurmaya başlayalım. Model kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelimizi hemen ilk sırada başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra birinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden alacağım. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu şekilde üzerine atarak yani bir dolamış oldum. İpimi örmeden aldım. Bir ters ilmek, sıradakini örmeden alıyorum, ipi üstüne doluyorum bu şekilde. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alıyorum, ipi üstüne dolayarak şöyle. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım, üzerine dolayalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım, ipimi üzerine doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir ters ilmekle başlamıştım. Bir ters ilmekle bitirdim. Yani artı bir ilmek eklememizin amacı bu. Şurada da bir ters ilmeğimiz olsun diye. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine ters örüyorum. Aynı işlemleri yapacağım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Bakın şu doladığım ve örmeden aldığım ilmeği yine aynı şekilde alıyorum. İkisini aldım. Yine üzerine doladım bu şekilde. Önden arkaya doğru bir doladım. Bir ters ilmek. Şu ikili ilmeğimi örmeden aldığım ve doladığım ön yüzünde olan ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İpimi bir kez daha doluyorum üzerine. Bir ters ilmek, ikili ilmeğimi örmeden aldım ve üzerine bir kez daha doladım. Bir ters ilmek ördüm. Sıradakini arka yüzünde de yine örmeden aldım. Bu ikilinin üzerine bir kez daha dolamış oldum. İkinci sıra arka yüzünde, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir ters ilmek ördüm. Bu ikiliyi bu şekilde dolayarak aldım tekrar. Örmeden alınıyor yine. Ama üzerine dolamayı unutmayın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz modelin. Şöyle bir görüntümüz oldu. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağız. 3 sıra aynı işlem. Bir ters ilmek örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bakın şimdi üçlü oldu ilmeğimiz. Yine ipimi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeği örmeden aldım. Bir kez daha doladım. Toplamda dörtlü oldu.
Bir ters ilmek ördüm. Bu üçlü örmeden alınan ilmeklerimi bir kez daha dolayarak örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Bu örmeden alınan ilmeklerimi tekrar örmeden aldım. Bir kez doladım. Bir ters ilmek ördüm. Şu ilmeklerimi yine örmeden aldım, dolayarak ama. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Arka yüzünde farklı bir işlemimiz var. Yani 3 sıra bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3 sırayı aynı şekilde. Bir ters ilmek örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Üzerine dolayarak. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi bunu şekillendirelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak örüyorum şimdi. Dördüncü sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Şu 4 ilmeğimiz var. Bakın 4 ilmek dolayarak almıştık. Bir ilmek de örmeden olmuştu. Toplamda 4 ilmek oldu. Bunu bu şekilde hepsini bir alarak düz ördüm ve kestim yani. Tek ilmeğe düşürdüm yine. Bir düz ilmek ördüm. Bu dörtlüyü 3 dolamıştık. Bir de örmeden alınan ilmek 4 kat olmuştu bakın. Dördünü bir alarak düz ördüm ve kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Önden şöyle model ilerledikçe kendini gösterecek. Bu örülen ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde. Dörtlü olanı da kesiyoruz. Dördünü bir düz örerek kestim. Kesme işlemi yaptık burada. Bir düz ilmek ördüm. Dörtlüyü hepsini bir alarak kestim. Bir düz ilmek ördüm. Dörtlü ilmeğimin hepsini bir alarak kestim. Dördüncü sıra arka yüzünde, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, son kez yapıyorum. Bakın bunu hepsini bir aldım ve tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir düz ilmeğimiz var. Onu da ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin şekillendirmesi bu kadar. Şimdi arada 4 sıra düz örgümüz olacak. O modeli tam gösterecek arkadaşlar. Bu düz örgüyü koymazsak model böyle çok bir şeye benzemiyor. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani 5, 6, 7, 8. sıralar arka yüzünde ters, ön yüzünde düz olarak öreceğiz. Araya bir boşluk koyacağız. Modelimiz bordür halinde devam edecek. Evet, bakın düz örünce model kendini göstermeye başladı. Bu modelde dediğim gibi lastik kullanmanıza da gerek yok. Bakın tam farklı bir lastik şekli oldu. 7. sıra ön yüzündeyim modelin. Bir sıra düz olarak örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzüne geçtik modelin.
Burada da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk. Siz isterseniz bu aradaki boşluğu daha fazla da yapabilirsiniz. Ben 4 sırada tamamladım. Böyle arkadaşlar, bakın modelimiz tam oluşmaya başladı. İsterseniz şu şekillendirme kısmını bir kez daha yapalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters. Sıradaki ilmeğimi örmeden alacağım. İpi kendimden tarafa aldım. İlmeğimi örmeden aldım. Üzerine bir kez doladım şöyle. Yine bir ters ilmek ördüm. Bakın şöyle bir kez dolamış olduğumda. Ters ilmekten sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde aldım, üzerine dolayarak. Bir ters, bir ilmek örmeden alalım. Üzerine dolayalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Üzerine dolayalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden alalım. Üzerine dolayalım. Bir ters ilmek, bir ilmek örmeden aldım, üzerine doladım. Birinci sıra ön yüzünde, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenarda bir ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Aynı işlemleri yapacağız yine. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim ters olarak ördüm. Şimdi bu ikiliyi yine örmeden alacağım. İpimi kendimden tarafa aldım. Bu ön sırada örmeden aldığım ve doladığım ilmeği yine örmeden alıyorum ve bir kez daha doluyorum üzerine. Bir ters ilmek, ikiliyi örmeden al, üzerine dola. Bir ters ilmek, ikiliyi örmeden alıyorum, üzerine doluyorum. Bir ters ilmek, ikiliyi örmeden aldım, üzerine bir kez daha doladım. Bir ters ilmek, örmeden aldım, üzerine doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı işlemler. Bir ters ilmek öreceğiz. Diğer örmeden aldığım ilmeği dolayarak tekrar örmeden alacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bir ilmek ters ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Bakın bu defa üçlü oldu ilmeklerimiz. Yine örmeden aldım bu üçlüyü. Bir kez daha doladım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bu üçlüyü örmeden aldım. Bir kez daha doladım. Bir ters ilmek ördüm. Üçlüyü örmeden aldım. Bir kez daha doladım. Bir ters ve bu üçlüyü örmeden aldım. Bir kez daha doladım. Bir ters ilmek ördüm. Bu üçlüyü örmeden aldım. Bir kez doladım. Kenardaki ters ilmeğimi de ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3 sırayı bu şekilde aynı şekilde yaptık yani. Bir ters ilmek ördük. Sıradaki ilmeği örmeden aldık. Üzerine doladık. Evet, dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Şimdi bu doladığımız, artırdığımız ilmeklerimizi kesme işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın şu gruplar halinde olan ilmeklerimizi de şu şekilde aldım. Düz örerek kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bu 4 ilmekli grubu alarak şu şekilde dördünü bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmek ördüm. Bu doladığım ve örmeden alınan ilmekleri de
düz örerek kestim. 4. sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bir düz ilmek, şu dolanan bakın dörtlü gruba da gelince şöyle hepsini bir topladım, düz örerek kestim. Kenarda bir düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. 5. sıra ön yüzüne gelince düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu düz olan sırayı örünce alttaki modelimiz tam kendini gösteriyor. Yoksa çok iç içe girmiş bir şey oluyor. Model pek güzel görünmüyor yani açıkçası. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz oluştu arkadaşlar. Altıncı sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. İlk 4 sırası farklı işlem. Sonraki 4 sırası da arka yüzünde ters, ön yüzünde düz örerek 8 sırayı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi 7. sıra ön yüzünde düz olarak öreceğiz. 8. sıra arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Onu göstermeme gerek yok herhalde. Bu şekilde modelimizi tamamlayacağız. Modelimizin bir de size ilerlemiş halini göstereyim. Bakın ne kadar güzel oldu. Bu da şöyle biraz daha büyük bir parçasını ördüm. Onu göstereyim dedim size. Bunu beraber yaptık. Bunu da bakın lastiksiz olarak yaptım. Lastik istemiyor yani model, bakın kendi farklı bir lastikmiş gibi görünüyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Dediğim gibi şu ara boşluğu ben 4 sıra bıraktım. Siz istediğiniz gibi bırakabilirsiniz ama 4 sıra bence ideal. Bu modeli çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yani yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. Yelek yapılabilir, hırka yapılabilir, süeter yapımında kullanılabilir. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Şöyle kabarık kabarık. Bakın şöyle kabarıklar. 2 renk, 3 renk kullanabilirsiniz. Tek renkle yapabilirsiniz. Yani her türlü kullanabileceğiniz kullanışlı güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler nelerde kullanacaksınız, ne olarak başladınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.